Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yavru kanaryaları elle besleme konusuna yönelik bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında 2021 yılında yavru kanaryaları elle beslemenin püf noktaları adında bir video çekmiştim. O videoda anlattığım her şeyin arkasındayım hala. O konuda değişen bir şey yok. Yani neydi o konular? Altını çizmek gerekirse. Bir, kanaryaları, yavru kanaryaları sürekli elle besleme yapmak gerekmiyor. Eğer anne baba bakıyorsa zaten kafidir. Ama özellikle büyük ırk kuşlarında ya da yavrusuna az bakan kanaryalarda bu elle besleme yolunu deneyebiliriz. Ben mesela sadece akşamları ışık kapanmadan elle besleme yapıyorum ve bütün kres kanarya yavrularına yapıyorum. Bakıcı kuş kres yavrusunu çok iyi doyurmuş, kursağı full dolu, ona dokunmuyorum. Ona illa bir daha elle besleme yapmaya çalışmıyorum. Çünkü bazı arkadaşlardan anladım ki aslında bu elle besleme mamasını bu arkadaşlar sabahtan yapıyorlar. Akşama kadar her kümese girdiklerinde tüm yavruları bir elle besleme yapıyorlar, bir elden geçiriyorlar. Bu bence yanlış arkadaşlar. Böyle bir yolu ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bir yuvada olan problem diğer yuvadaki kuşa da geçebilir falan. Bunları iyi analiz etmek lazım. Ayrıca iyi bakan bir anne sürekli yavrunun karşısına geldiğinde yavrunun kursağı dolu ve ağzını açmıyorsa onu nasıl besleyebilir? Beslemeden uzaklaşır ve ikinci ağza geçmeye başlayabilir. Dolayısıyla takip edeceğiz. Ne zaman elle besleme yapacağız? Bir, anne baba kesinlikle bakmıyorsa, eğer bu yüke gireceksek o zaman zaten 2 saat arayla biz elle besleme yapmalıyız. Bu konuyu da şu an anlatayım. Bazen anne baba işte yavruya hiç bakmıyor, kuluçkaya dahi yapmıyor. Yavru yumurtadan çıkıyor, arıyorlar abi ne yapacağız? Ya bu gibi durumda yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Eğer o yavruyu başka bir yuvanın altına kaydırabiliyorsanız ne ala. Ama kaydıramıyorsanız onu sıcak bir ortama alacaksınız. 2 saat arayla siz profesyonel bir elle besleme mamasıyla bu yavruları besleyeceksiniz. Bu şekil anca büyüyebilir ama bu şekil bakmada da hiçbir zaman annesinin kendi bakımı gibi olmaz. Niye olmaz? Çünkü biz kursak sütünü, orijinal kursak sütünü bu beslemede veremiyoruz. Kursak sütü konusuna yönelik de bir video çekmiştim. Şimdi elle besleme konusu böyle. Yani elimize her sabah bir elle besleme maması yapıp her kümese girdiğimizde tüm yavruları sıradan geçirip onlara elle besleme yapmayın. Bunu tavsiye etmiyorum. Sadece ihtiyacı olan yuvalara yapabilirsiniz. Yani anne babası narin bakıyor, az bakıyor, iştahsız bakıyor. O zaman ona ufak ufak takviyeler yaparsınız. Ya da hiç bakmıyor, mecbursanız yapacaksınız. Ya da iri ırk kuşu besliyorsunuz. Ya da onu da geçtim, ne olursa olsun akşam ışık kapanmadan önce bir yuvalara bakın. Kursağı az dolu olanları biraz elle besleme yaparsınız. Bu işte hiçbir olumsuz etkisi olmaz bunun. Şimdi elle besleme maması yaparken bu mamanın kıvamını da anlatmıştım. Yavru ne kadar ufak olursa kıvam o kadar akışkan olmalı, suya yakın olmalı. Ne kadar besleyeceğimiz yavru büyükse, daha böyle anaçsa o kadar koyu olabilir demiştim. Şimdi elle besleme mamasında kullanılan ürün en önemli konu arkadaşlar. Ya marketten işte çocuk mamaları da alıp şey yapabilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Ama bunlar gerçekten profesyonel ürünler kadar etkili olmuyor. Tabii ki onu hayatta tutabilir, biraz etkisi olabilir. Gerçek profesyonel bir elle besleme maması gerçekten yavruya katkı sağlıyor. Özellikle bu sene benim tanıştığım bir marka var ki gerçekten efsane. Ben daha önceki videomda da anlatmıştım. Bu zamana kadar A21 kullandım. Bir de Hand Mix kullandım. Versalegen'in ürünleri bunlar. Bunlar gerçekten güzel kaliteli ürünler ve yavruda bir gelişimi gözleyebiliyorsunuz. Parantez içinde arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Maalesef elle besleme maması bence bu mama konusunun, kanarya mamaları konusunun en uç noktası ve bizim Türk üretici arkadaşlar bu konuyu şu ana kadar beceremiyor. Hepsini ben denedim. Kimisi elma püresi gibi oluyor, kimisi çok taneli oluyor, kimisi şey oluyor. Kesinlikle hani somut bir şekilde kullanılabilecek bir elle besleme maması değil. Lütfen üretici arkadaşlar, Türk üretici arkadaşlar bu konuya özen gösterin ve mesela özellikle şu Seronus markanın elle besleme mamasını baz alıp buna yakın elle besleme mamaları üretin bence. Üretebilirsiniz. İyi Ar-Ge yaparsanız üretirsiniz bence. Maalesef benim denedim. Bu sene de denedim özellikle. Hatta Facebook grubumda da yazdım. Ama maalesef kullanılabilecek yerli elle besleme maması yok. Ya kullanırsınız.
Tabii ki ufak bir şey olur ama siz hani elle besleme yaparken özellikle anne babanın bakmadığı ya da işte çok böyle yavruyu gerçekten sizin elle beslemenize muhtaç olduğu anlarda bu mamanın kalitesi çok ortaya çıkıyor. Bu yani Türk üretici arkadaşlardan rica ediyorum biraz geliştirin kendinizi. Benim kendi fikrime göre şu an kullanılabilecek Türk elle besleme maması yok. Yabancılardan A21'i kullandım dedim, güzel. Handmix kullandım, güzel ama bu sene tanıştığım Serinus marka bir mama var. Tolga kardeş getiriyor. Fauna Pet galiba. Onun getirdiği bu marka elle besleme maması gerçekten mükemmel. Gerçekten kuşlarda inanılmaz bir büyüme sağlıyor. Zaten mamanın kıvamı da farklı. Böyle yağlı falan böyle bir şey. Hani kuşun ihtiyacı olan o yağydı, proteinli, mineraldi sanırım hepsini içeriyor. Suyla karıştırdığınızda da hiçbir şekilde tortulanma falan olmuyor. Gayet homojen bir kıvam alıyor. Bu mama gerçekten diğerlerinin de önüne geçiyor. En iyisi bence Serinus'un elle besleme maması. Yine Tolga'nın getirdiği Paturka mı değişik bir adı var. Crop Milk diye bir Kanarya sütü diye bir ürün var. Bu ürün de çok güzel. Ben mesela bu iki ürün benim bundan sonraki dönemlerde vazgeçilmezim olacak. İki ürünü alıp şöyle crop milk yavru ilk çıktığı zaman ihtiyaç olan bir şey. Elle besleme maması da 5-6 günden sonra yani Serinus'un elle besleme maması da 5-6 günden sonra kullanılabilecek bir ürün. Ama e, ikisini bir belli oranda karıştırıp verirseniz mesela %30 crop milk, %70 Serinus'un elle besleme mamasından koyarak ben hazırlıyorum her akşam verdiğim elle besleme mamasını. İnanılmaz etkisini görüyorum. Ha, yavru yeni çıktı, anne baba bakmıyor. Direkt crop milk ile ilk 5-6 günü geçirebilirsiniz. Direkt o crop milk'i anne sütünü vererek de geçirebilirsiniz. Bu ürün gerçekten çok güzel ve çok etkili. Zaten kullanınca yavrulardaki gelişimi siz de gözleyeceksiniz. Elle besleme maması konusu bu. Zaten bir önceki videoda örnekli anlatmıştım. Yani 2021 yılında çektiğim videoda Kanarya yavrularını elle besleme yapmanın püf noktaları adında bir video çekmiştim. Ve o videoda örnekli bir şekilde bu konuyu ele almıştım. Burada da birkaç tavsiyede bulundum. Birincisi işte sürekli ihtiyacı olmayan yuvaya da elle besleme yapmayalım. İkincisi de bu sene keşfettiğim bir marka gerçekten önemli bir katkı sağlıyor. Bunu fark ettim. O yüzden de videomda yer verdim buna. Bir de bu Serinus'un elle besleme maması gayet iyi bence. Bu kadar arkadaşlar. Elle besleme noktasında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hoşça kalın.